Genital ve anal bölgede siiller, cinsel yolla ulaşan hastalıklar, masumlar mı, değiller mi? Kafamızda bin bir soru var. Evet sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Human Papilloma Virüs yani kısa adıyla HPV'yi konu edeceğiz. Bu virüs Condyloma acuminata olarak adlandırılan genital ve anal bölgede siillerle karakterize bir hastalıktır. Sadece bu bölgede olmaz, tüm deride de olabilir. Vücudumuzun her yanında da yaygın olarak bulunabilir. Çoğunlukla cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubunda yer almaktadır. Bugüne kadar 80'den fazla tanımlanmış HPV suçları vardır. Ve bunlardan en az 30'u genital ve anal bölgede bulunmaktadır. Hastanın lezyonlarından yani siillerinden, siil tabanından, idrar ve sürüntülerinden alınan materyaller HPV paneli ile değerlendirilmektedir. Bu değerleme sonucunda düşük ve veya yüksek risk grupları belirlenmektedir. Sevgili dostlar, düşük ve yüksek risk grubuna giren HPV suçlarını ekranda sizlerle paylaşıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yüksek riskli gruplar kanser yapabilmektedir. Bu nedenle oldukça önemlidir. Düşük riskte olanlar ise iyi huylu olarak tanımlanmaktadır. Ama rahatsız edici siillere ve yaygın siillere neden olabilmektedir. Tümüne birden bakacak olursak, kadında ve erkekte kanserleşme başta olmak üzere enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve diğer hastalıklara neden olabilmektedirler. Görüldüğü anda hemen tanı konulup tiplendirme yapılmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Her siilin öyküsü farklı olabilir. Siillerin enfeksiyon kabiliyetleri farklıdır. Nasıl ortaya çıkacağı ve yayılacağı tahmin edilemez. Tedavinin başarısı ortaya çıktığı anda hemen tanı konulmasına, hastalığın şiddetine, siillerin boyutuna ve yaygınlığına ve de lokalizasyonuna bağlıdır. Kişi siil ile temas ettikten sonra yaklaşık 10 ila 14 hafta kadar herhangi bir semptom olmayabilir. Bu döneme biz kuluçka dönemi diyoruz. Fiziksel semptomlar ise virüs bulaştıktan sonra 8-10 hafta içinde başlamaktadır. Yani hastanın şikayetleri bu dönemde başlar. Bazen de bu virüsler vücudun içindeki hücrelerde yıllarca sessiz kalabilirler ve ömür boyu hastalık yapmadan taşıyıcı halde bulunurlar. Bu %40 gibi azımsanmayacak bir oranda bulunmaktadır. Bazen bu siiller büyür, bazen çoğalır, bazen kendiliğinden küçülür ve kaybolur, bazen latent halde kalır. Yani uykuya geçer. Tabii ki hangisi olacağını kestirmek mümkün değildir sevgili dostlar. Tedavi olanlarda bile %30 oranında daha sonra tekrarlayabilmektedir. Eğer böyle bir siille karşılaştıysanız ya da sizde böyle bir siil varsa, özellikle yüksek grup olarak tespit edildiyse mutlaka yıllık kanserleşme açısından değerlendirilmeniz gerekiyor. Bunu asla unutmayın. Kadınlarda serviks, vulva ve vajen kanserleri, erkeklerde penis, orofarinks ve anal kanserler, çocuklarda juvenil onset solunum papillomatozisi meydana gelebilir. Bu açıdan hem erkekler hem kadınlar hem de çocuklar mutlaka takip altına alınmalıdır. Çocuklarda görülen bu hastalık agresif bir hastalıktır ve sık sık tekrarlar. Bu nedenle çok kısa sürede tanı konulmalı, acilen tedaviye başlanmalıdır. Tabii ki tedavi de yeterli değildir. Tedavi sonrası sıkı ve yakın takibi mutlaka yapılmalıdır. Çoğunlukla tedavide siiller çok sayıda olduğu zaman koterizasyon ve eksizyon yapabilmekteyiz. Bunun dışında
podofilotoksin, imikimot, difenilsiklopropenon, trikloroasetik asit, kriyoterapi ve karbondioksit lazer tedavisi, interferon tedavisi ve podofilotoksin ile 5-fluorourasilin birlikte kullanımı. Bu tedavilerin bir kısmını hasta uygulayabilmektedir kendi evinde. Bir kısmı da mutlaka doktorlar tarafından yapılmalıdır. Ve böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka konunun uzmanı olan doktora muayene olmalı ve ondan bilgi almalısınız. Bunu unutmayın. HPV virüsünde bir önemli husus da son dönemlerde ortaya çıkan aşılama çalışmalarıdır. Aşılamanın amacı önlenebilir olan HPV virüslerinin hasta yapmasını önlemektir. Gelin hep birlikte bu aşılara bir bakalım. Gardasil, FDA tarafından onaylanan ilk HPV virüs aşısıdır. Bu aşı tip 6, 11, 16 ve 18 için geliştirilmiştir. Servikal, vulvar ve vajen kanseri 9 ila 26 yaş grubundaki çocuk, kız ve kadınları kondiloma acuminatadan korumaktadır ve onun yarattığı kanserlerden korumaktadır. Prekanseröz ve displazik oluşumların gelişmesini önler. Daha önce hiç HPV enfeksiyonu geçirmemiş hastalarda Gardasil enjeksiyonundan sonra tüm dozlar alındıktan sonra genital siillerin gelişmesi ve önlenmesinde %99 başarı bulunmaktadır. Diğer aşı ise Cervarix. Bu da HPV tiplerinden 16 ve 18'e karşı koruma sağlamaktadır. Özellikle serviste bulunan prekanseröz lezyonları ve intraepiteliyal displazileri önlemektedir. Ve dolayısıyla serviks kanserinin gelişmesini önler. Ama günümüzde HPV tipleri için daha fazla sonuç alabileceğimiz Gardasil kullanılmaktadır. Çünkü daha fazla koruma sağlamaktadır. Koruma sağladığı HPV tiplerine bakacak olursak, ilk gelişiminden sonra sonraki versiyonları 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 tiplerine karşı bizleri korumaktadır. 3 doz uygulanmaktadır. Sil tedavisinden sonra hemen 2. ve 6. aylarda toplam 3 doz. Bu 3 doz aşı onlarca yıl koruma sağlamaktadır. Biz günümüzde artık belirli yaş gruplarında kesin uygulanması gerekmekte olduğunu söylüyoruz. Ama yaş tiplerinin bu bağlamda çok da önemli olmadığını vurgulamak isteriz. Bu aşılama için mutlaka doktorunuzla irtibata geçin ve karşılıklı olarak bu durumu gözden geçirin. Tabii her aşıda olduğu gibi bu aşıda da ufak tefek yan etkiler olacaktır. Yorgunluk, baş ağrısı ve miyalji bunlardan bazılarıdır. Ama bu yan etkiler geçicidir. Sevgili dostlar, günümüzde çok sık rastladığımız poliklinik şartlarında bizlere de sıkça gelen HPV virüsü ile ilgili videomun sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma atmayı unutmayın. Kanalımı eş, dost, arkadaşlarla paylaşın ve özellikle sosyal medyada yayın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa bu bilgiler biz de amacımıza ulaşmış olmaktayız. Evet sevgili dostlar, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle.